Burası Çad. Bu ülke Orta Afrika'da bulunuyor. Resmi rakamlara göre 14 milyon kişinin yaşadığı belirtilen Çad'ın gerçek nüfusu 17 milyon civarında. Bu ülkede 250'den fazla etnik grup yaşıyor. Bu kabilelerin önemli bir kısmı devlet kayıtlarında geçmiyor. O nedenle nüfus daha fazla olmasına rağmen resmi verilerde ülkenin nüfusu 14 milyon olarak belirtilmiş. Çad'ın kuzeyinde Libya, batısında Nijer, Nijerya ve Kamerun, doğusunda ise Sudan bulunuyor. Çad aslında bir gölün üzerinde kurulmuş bir ülke. İklim değişikliği nedeniyle %90'ı kaybolmuş olan Çad Gölü'nün bulunduğu alanda şu an 4 ülke bulunuyor. Çad Gölü'nün büyük kısmının yok olması sonucunda kabileler bu bölgeye yerleşmiş. Gölün altında kalan toprak tarım için oldukça verimli. O nedenle bu bölgede tarım önemli bir geçim ve yaşam kaynağı. Tarımdan elde ettikleri sebzelerin kendilerine yetecek kadar olanını ayırdıktan sonra büyük kısmını pazarda satıyorlar. Çad pazarları çok renkli. Hayvancılığın da yapıldığı ülkede pazarlarda et satıldığını görebiliyorsunuz. Burada en sevilen yiyecek ise kavrulmuş çekirge. Üzerine limon sıkarak yedikleri çekirgenin tadına bayıldıkları gibi bazı hastalıklara da iyi geldiğini düşünüyorlar. 1960'lı yıllara kadar bir Fransız sömürgesi olan Çad'ın 1973 yılına kadar başkenti Fort Lamy'ymiş. Büyük kısmı kültürel olarak Arap etkisinde olan Çadlılar Fransızlardan kurtulduktan sonra 1973 yılında başkentinin ismini Arapçada toplanmak anlamına gelen Encemena olarak değiştirmiş. Çad'ın bağımsızlığına ithafen başkentte bağımsızlık anıtı inşa edilmiş. ...300'den fazla yerel dilin kullanıldığı Çad'da ülkeyi çeşitli yollarla etkisi altına almış olan Fransızların ve Arapların dili resmi dil olarak kullanılıyor. Ülkede bu kadar fazla etnik grup ve kabilenin yaşaması çok renkli kültürleri de beraberinde getiriyor. Ülkenin daha ücra köşelerine gidildiğinde bu kabilelere ulaşabiliyorsunuz. Fakat Çad içinde yolculuk yapmak oldukça zorlu. Çoğu yerde neredeyse hiç yol yok. Araçlar çok eski. Hem araçların çok eski olması hem de bir aracın gideceği yol olmaması nedeniyle araçlar sürekli arızalanıyor. Arıza giderilene kadar veya yardım gelene kadar burada beklemekten başka çare kalmıyor. Çoğu insan bu ülkenin adını bile duymazken, burada binlerce yıldır yaşayan kabileler doğaya karşı büyük sabır ve onurla varlıklarını sürdürüyor. Bu kabilelerden birisi de Budabe kabilesi.
kabile Afrika'nın en ilginç kabilelerinden birisi. Kimlikleri olmayan, teknolojiden tamamen uzak olan bu kabile için ülkelerin ve sınırların da bir önemi yok. Çünkü bu halk topraklar üzerinde hayvanları ile birlikte su ve otlak peşinde sürekli göç eden bir kabile. O yüzden bazen Çad'da, bazen Nijer'de, bazen Nijerya'da, bazen de Kamerun'da olabiliyorlar. Onlar su ve otlağın olduğu yerdeler. Bu kabileyi ilginç kılan şey ise güzelliğe verdikleri önem. Ama bu kabilede güzellik yalnızca erkeklere ait. Güzellik anlayışları sadece dış görünüş ile ilgili değil, aynı zamanda dans, duruş, göz teması, sabır, kibarlık da güzellik anlayışlarının önemli etkenlerinden. Düzgün ve simetrik yüz hatları, beyaz dişler, büyük parlak gözler, uzun boy, ince ve zayıf bir beden, dans etme yeteneği, kibar çekici davranışlar, sabırlı duruş ve kendine ağırdan satma. Ve erkekler güzel olduklarını ispatlamak için birbirleriyle yarışıyorlar. Düzenledikleri Gerevol Festivali'nde erkekler adeta güzellik sınavı veriyor. Her yıl sonbaharda yağmur mevsimi sona erdiğinde bu festivali düzenliyorlar. Ama erkekler bu festivale önceden hazırlanmaya başlıyor. Saçlarını uzatıyorlar ve özel yağlarla saçlarını yumuşatıyorlar. Yüzlerini boyamak için özel maddeler hazırlıyorlar. Yüz hatlarını vurgulamak için beyaz kil, ten rengine zıtlık katmak için sarı kil kullanıyorlar. Gözlerini büyük göstermek için göz çevrelerine kömür sürüyorlar. Dişlerin beyazlığı çok önemli. O nedenle dişlerini beyazlatıp parlatıyorlar. Kirpiklerin uzun olması önemli bir avantaj ve göz kırpma yeteneği önemli bir yetenek olarak sayılıyor. Bu festival esnasında erkekler yan yana dizilerek yake denilen danslarını yapıyorlar. Saatlerce süren bu dans esnasında gözlerini olabildiğince büyük açıyorlar, dişlerini göstererek gülüyorlar. Başlarını titreterek göz kırpıyorlar. Dans boyunca başlarının biraz eğik olması çok önemli. Bu dansı yaparken en etkileyici şekilde hareket ediyorlar. Aslında bütün bu çaba ve efor kendilerini karşıdan izleyen ve az sonra kendilerinden birini seçecek olan kadınları etkilemek için. Çünkü bu kabilede evleneceği kişiyi seçme hakkına sahip olan kadınlar. Erkekleri karşıdan izleyen kadınlar sırayla erkeklerin yanına yaklaşıyor ve beğendiği erkeğe dokunarak onu seçiyorlar. Bu geleneğin en ilginç yanlarından birisi ise bu seçimi evli kadınların da yapabiliyor olması. Wudebe kabilesine göre evli kadınlar evli olsa da başka bir erkek seçip onunla da evlenebiliyorlar. Veya kocalarından da boşanabiliyorlar. Wudebe erkekleri için bir kadın tarafından seçilmek, evliliğe hak kazanmak anlamına geliyor. Bu onlar için çok önemli. Ama başka sebepleri de var. Eğer bir erkek seçilirse toplumda statü sahibi oluyor. Wudebeler için bu çok büyük bir onur anlamına geliyor. Sadece kendisi için değil, aynı zamanda tüm ailesi için de büyük bir onur anlamına geliyor. Aslında bu festival Wudebe halkı için bir savaş arenası. Ama burası dünyanın en nazik savaş arenası. İlginç yerler, ilginç yaşamlar için abone olmayı, videoyu beğenip paylaşmayı unutmayın.